Merhaba, bugün şöyle bir durup düşünmemizi gerektiren, hatta biraz rahatsız edici ama çok önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Yaşar Nuri Öztürk'ün Allah ile Aldatmak eserindeki o çarpıcı tezi, yani dinin aldatmanın en güçlü aracı olarak nasıl kullanılabileceği meselesini. Bakın yazar daha kitabın en başında bizi bu sarsıcı alıntıyla karşılıyor. Blaise Pascal diyor ki, insanlar kötülüğü hiçbir zaman dini bir inançla yaptıklarındaki kadar tam ve neşeli yapmazlar. Durup düşününce insanı bir ürpertiyor, değil mi? Bu söz aslında tüm meselenin ne kadar ciddi olduğunu, inancın nasıl tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini yüzümüze vuruyor. Peki yazarın bu Allah ile aldatmak dediği şey tam olarak ne? İşte burada çok kritik bir noktaya parmak basıyor. Diyor ki, benim derdim inancın kendisiyle değil, aslında tam tersi. Bu inancın nasıl kullanıldığını, nasıl bir sömürü aracına, bir güç mekanizmasına dönüştürüldüğünü ortaya serme çabası. İşte yazarın bütün argümanını üzerine kurduğu temel ayrım da tam olarak bu. Bir yanda samimi bir şekilde inanan, Yaradan'dan ötürü yaratılanı seven dindar var, öbür yanda ise dini kendi çıkarları için bir maske, bir güç aracı olarak kullanan dinci var. Öztürk'e göre bu ikisi arasındaki çizgi geceyle gündüz kadar net. Biri yapıcı, diğeri ise tamamen yıkıcı. Peki tamam, gelelim işin nasıl kısmına. Bu sömürü çarkı nasıl dönüyor? Yazar bu aldatmacanın pratikteki yöntemlerini adeta bir oyun kitabı gibi önümüze seriyor. Öztürk'e göre bu sömürünün 3 temel ayağı var. Birincisi finansal sömürü, ikincisi siyasi manipülasyon ve üçüncüsü toplumsal kontrol. Şimdi gelin bu 3 başlığa biraz daha yakından bakalım. Karşınızdaki rakama bir bakın, 15 milyar euro. Yazar bu dudak uçuklatan rakamı Türkiye'deki yeşil sermaye ya da İslami holding olarak bilinen skandallarla ilişkilendiriyor. İddiasına göre burada inanç, insanların paralarını toplamak için bir yem olarak kullanıldı. Peki bu devasa paralar nasıl toplandı ve nereye gitti? Yazarın anlattığı mekanizma şöyle işliyor: İnsanlara faizsiz kar vaadiyle yaklaşıldı, dini hassasiyetler adeta bir zırh gibi kullanılarak denetimlerden kaçıldı. Ve sonuç, binlerce insanın alın teri, birikimleri, karmaşık şirket ağları arasında adeta buhar olup uçtu. Şimdi bu tablodaki rakamlar gerçekten çok çarpıcı. Yazarın kendi belgelerine dayanarak sunduğu bu veriler, bahsi geçen grupların ne kadar devasa bir altyapıyı kontrol ettiğini gözler önüne seriyor. Bakın, binlerce dernek, yüzlerce vakıf, yine binlerce yurt ve kurs. Öztürk diyor ki bu yapılar sadece sosyal bir ağ değil, aynı zamanda muazzam bir ekonomik gücün de ta kendisidir. Gelelim siyasi manipülasyon kısmına. İşte burada yazar belki de en çok tartışılan iddialarından birini ortaya atıyor. Diyor ki, başörtüsü gibi konular aslında siyasi bir tabanı bir arada tutmak, oyları güvence altına almak için bilinçli olarak yaratılmış krizlerdir. Yani Kur'an'ın bir emri olmaktan çok siyasi bir kaldıraç olarak kullanılan bir sembole dönüştürülmüştür ona göre. Ve bu grafik, yazarın toplumsal kontrol konusundaki argümanını harika bir şekilde özetliyor. Diyor ki, mesele kalite değil, nicelikti. Bakın, son 50 yılda 70 bin cami inşa edilmiş. Muazzam bir sayı. Ama yazar soruyor, peki bu camilerin içini dolduracak, insanlara doğruyu anlatacak nitelikli din adamları yetiştirmeye aynı öncelik verildi mi? İşte onun cevabı maalesef hayır. Şimdi gelin meseleyi bir adım daha ileri taşıyalım ve büyük resme bakalım. Çünkü yazara göre bu anlattıklarımız sadece yerel bir mesele değil. Aksine uluslararası bir stratejinin, adeta bir jeopolitik satranç oyununun bir parçası. İşte yazarın tezinin bir sonraki katmanı da tam burada başlıyor. Diyor ki, bu dinin sömürü tesadüfen ortaya çıkmadı. Tarihsel olarak yabancı güçler tarafından jeopolitik kontrol sağlamak için teşvik edildi ve adeta bir silah gibi kullanıldı. Yani Öztürk'e göre belirli bir İslam yorumu sistematik bir şekilde başkalarının dış politika hedeflerine hizmet etti. Bu zaman çizelgesi aslında yazarın bu uluslararası komplo tezinin bel kemiği. Öztürk'e göre olaylar zinciri şöyle gelişti. 20. yüzyılın başlarında İngilizler Müslüman nüfusu kontrol etmek için hilafeti kullandı. Sonra 1950'lere geliyoruz, Soğuk Savaş. Amerika, Sovyetlere karşı bir tampon bölge oluşturmak için Yeşil Kuşak projesini başlattı. Daha sonra Vatikan'ın başlattığı ve yazarın bir misyonerlik stratejisi olarak gördüğü dinler arası diyalog projesi var ve en sonunda 2000'lerde yine Amerika'nın kendi jeopolitik çıkarları için öne sürdüğü ılımlı İslam projesi. Yazar bunların hepsini aynı büyük stratejinin farklı adımları olarak okuyor. Peki Türkiye bu denklemin neresinde? Yazar,
Türkiye'deki yönetimin bu dış jeopolitik projelerle uyumlu hareket ettiğini iddia ederken, kanıt olarak bu doğrudan alıntıyı gösteriyor. Peki yazar bu kadar karanlık ve karmaşık bir tablo çizdikten sonra bir çıkış yolu gösteriyor mu? Evet ve ilginç bir şekilde panzehiri sömürücülerin en çok kullandığını iddia ettikleri yerde buluyor. Kur'an'ın kendisinde. Ama okunmayan, anlaşılmayan Kur'an'da değil, özünde. Şimdi size yazarın sorduğu, gerçekten de ezber bozan bir soruyu aktaracağım. Kur'an'ın gerçek mesajından en çok kim korkar? Ve yazarın cevabı gerçekten de şaşırtıcı. Diyor ki, Kur'an'dan en çok korkanlar ateistler ya da agnostik değil, din sömürücülerinin ta kendisidir. Neden mi? Çünkü ateist en fazla inanmıyorum der ve geçer. Ama din sömürücüsünün bütün güç sistemi, bütün saltanatı Kur'an'ın gerçek mesajının anlaşılmasıyla yerle bir olur. Onların korkusu işte bu yüzden çok daha büyük. Peki, nedir Kur'an'ın o özündeki mesaj? Yazara göre bu mesaj, insanlığı akla, adalete, özgürlüğe çağıran bir manifestodur. Monarşiye, teokratik despotizme karşı demokratik bir düzeni savunan bir çağrıdır. Yani sömürücülerin kurduğu sistemin tam ama tam zıttı bir model. Öztürk, bu modelin modern dünyadaki karşılığının da laik ve demokratik bir sistem olduğunu iddia ediyor. Bakın yazar bu tezini desteklemek için Kur'an'dan çok çarpıcı bir örnek veriyor. Ayette diyor ki, ey iman edenler Rayna demeyin, unzurna deyin. Peki bu ne demek? Öztürk'e göre Rayna, bizi güt ey çobanımız anlamına gelen bir teslimiyet ifadesi. Unzurna ise bize bak, bizi anla, bize akıl ver demek. Yani yazar diyor ki Kur'an'ın kendisi bile inananları pasif bir sürü olmaktan çıkarıp aklını kullanan, sorgulayan bireyler olmaya çağırıyor. Ve bütün bu analizlerin sonunda yazar yine çok iddialı bir sonuca varıyor. Diyor ki, sanılanın aksine laiklik dinin düşmanı değildir. Tam tersine onun en büyük koruyucusudur. Neden? Çünkü laiklik bir dini sınıfın ortaya çıkıp Tanrı'yı kendi güçleri için rehin almasını engelleyen tek sigortadır. Bu yüzden de ona göre laiklik aslında samimi dindarların sığınabileceği en güvenli limandır. Peki bütün bunları neden konuşuyoruz? Bu meselenin önemi ne? Çünkü yazara göre eğer bu durum kontrolsüz bir şekilde devam ederse toplumun ödeyeceği bedel çok ağır olacak. Bu konuda çok net ve keskin bir uyarısı var. Aslında bütün bu anlatılanları özetleyen, yazarın da eserinde yer verdiği o müthiş söz belki de her şeyi açıklıyor. İyi insanlar Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için dünyayı kullanır, kötü insanlar ise kendi isteklerini yerine getirmek için Tanrı'yı kullanır. Giordano Bruno'nun bu tespiti meselenin tam kalbine dokunuyor. Yazara göre Allah ile aldatmanın bir toplumda yayılması adeta bir çürüme sürecini başlatıyor. Bakın bu süreç nasıl işliyor? Önce aldatma başlıyor, inanç bir kalkan haline geliyor. Sonra hem dine hem de otoriteye karşı genel bir güvensizlik, bir sinizm doğuyor. Bunun ardından eleştirel düşüncenin yerine körü körüne itaat alınca demokrasi zayıflıyor ve en acı son dinin manevi özü tamamen buharlaşıyor, geriye sadece içi boş siyasi bir kabuk kalıyor. Ve Öztürk bu derin analizini hepimizin zihninde çınlayacak hayati bir soruyla noktalıyor. Düşünelim, aldatmaya karşı kalkan olarak bizzat Tanrı'nın kendisi kullanıldığında bir toplumun tutunabileceği son savunma hattı ne kalır? İşte yazarın bize bıraktığı ve üzerine uzun uzun düşünmemiz gereken soru bu.